Hepimizin malum olduğu veçile, irade-i külliyenin yalnız ve yalnız Allah'ın zatına mahsus olduğu mukaddes kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan olunmuştur. Bunun yanı sıra cüz'i miktarda iradenin Adem oğluna verildiği malumdur. Hal böyle olunca günah işleyen bir kişi kendi cüz'i iradesine uyarak mı günah işler, yoksa Cenab-ı Hakk'ın irade-i külliyesi midir diyor. İnsanın elinde bir irade var. Buna biz ister cüz'i irade diyelim, isterse meşiyeti beşeriye diyelim, isterse insanın kesb gücü diyelim. Cenab-ı Hakk'ın elinde her şey var, yaratma kuvveti, yaratma gücü. Ona da külli irade diyelim, halk kuvveti diyelim veya kudret, irade ve tekvin diyelim, Allah'ın sıfatları. Cenab-ı Hakk'a ait yönüyle mesele ele alındığında adeta Cenab-ı Hak zorluyor, olacak şeyler öyle oluyor, binaenaleyh işin içine cebir giriyor. İnsana ait yönüyle mesele ele alındığı zaman sanki insan kendi işlerini kendisi yapıyor, çatıyor ve inşa ediyor. O zaman da araya itizal fikri giriyor. Kainatta olup biten her şeyi Allah yaratır. Bu arkadaşımızın külli irade dediği şey de odur. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Sizi de işinizi de Allah yaratır. Sizden sadir olan ef'alin haliki de Allah'tır. Bir taksi yapsanız, bir otobüs çatsanız, bir ev inşa etseniz, bu işleri yapan Allah'tır. Siz ve ef'aliniz Allah'a aitsiniz. Ama ortaya gelen bütün bu işlerde size ait bir husus vardır, kesb. Beşeri bir mübaşerettir bu. Adi bir şart. İşe dokunma gibi bir şeydir. Düğmeye dokunur gibi. Binaenaleyh sizin hiçbir şeyiniz, müdahaleniz yok denemez. İş size ait de denemez. Belki iş tamamıyla Allah'a aittir. Fakat Allah size ait bu işleri yaparken, sizin cüz'i müdahalenizi adi şart olarak kabul etmiş, onun üzerine yapacağı şey inşa buyurmuştur. Mesela, bu caminin içindeki elektrik mekanizmasını Allah kurmuş, işler ve çalışır hale getirmiştir. Yeniden bunu tenvir etme işi, ameliyesi Allah'a aittir. Elektron akımlarından bir ışık meydana getirme, camiyi tenvir etme bir fiildir. Nurun nur, münevvirün nur, musavvirün nur olan Hazreti Allah tenvir buyurur ve cami aydınlanır. Ama bu caminin aydınlanması mevzuunda sizin de bir mübaşeretiniz vardır, iradeniz o kadar. Allah'ın kurduğu bu mekanizmada, Allah'ın ayarladığı düğmeye sadece dokunma. Siz dokunduğunuz zaman, sizin iradenizin ve takatınızın çok fevkinde o mekanizma kendi kendine tenvir vazifesini yapacaktır. Veyahut hazırlanmış, işler çalışır, yürür hale getirilmiş bir makine, sadece çalıştırmak için o makinenin düğmesine dokunma işi size verilmiş, o makineyi harekete getirme, o makineyi kuran, inşa eden zata mahsustur. Binaenaleyh, beşere ait bu küçük mübaşerete biz kesb diyoruz. Avam halk da buna cüz-i irade diyor. Allah'a ait işe biz halk diyoruz, yaratma diyoruz. Avam halk da buna külli irade diyor ve böylece bir irade inkısamıyla karşımıza çıkıyor. Külli irade, cüz-i irade. İrade dediğimiz murad etme, dileme meselesi Allah'a aittir. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ Allah. Allah'ın dilediğinden başkasını dileyemezsiniz. Bu hususu yanlış anlamamak lazım. Biz böyle düşünürken, kulun bir parmak dokundurması vardır diyerek, tamamen cebri determinizmden uzaklaşmış oluyoruz. İşi meydana getiren Allah'tır diyerek, Mutezile mezhebi, rasyonalistler gibi işi insana vermiyoruz, Allah'a veriyor. Üluhiyet ve rububiyetinde Allah'a eş ve ortak koşmuyoruz. Allah nasıl zatında birdir, icraatında da birdir.
İşini başkasına yaptırtmaz Allah Celle Celaluhu. Kendisi yapar. Ama senin mübaşeretini şartı adi yapmıştır. Daha fazla tenvir için bir büyük zatın misalini arz edeyim. Diyor ki, sen bir çocuğu kucağına alsan onun isteğiyle, dese ki beni kucağına al falan yere götür. Sen o falan yere götürsen, götürdüğün yerde üşüse hastalansa, sonra beni niye buraya getirdin diye itirazda bulunamaz. Çünkü kendisi istedi. Bu işte çocuğun bir mübaşereti vardır, bir talep istemiş ama onu oraya ayaksız getiren babasıdır. Binaenaleyh burada esasen onu oraya götürenle bu işi talep eden birbirinden ayrılmış olur kendi kendine. Biz kadere ve insanın iradesine bakarken bu manada ve bu anlayışla bakarız.